Evet, herkese Obelink'ten selamlar. Doğru söyledim değil mi? Doğru söyledin. Var. Obelink nerede? Obelink Hollanda'da. Hollanda'dan selamlar. Hollanda'dan selamlar. Obelink'e geldik. Evet. Burada Nedir burası abi? Burası bir karavan malzemeleri satan çok büyük bir kapalı bir mağaza. Evet. Hatta karavancılar arasında karavancıların Ikea'sı olarak geçer. Şu anda- Aynen. şu an Kaç bin metrekareydi? 72 bin metre kapalı alan ve Avrupa'nın en büyüğü olarak Çok iyi. geçiyor ve içeride her iyi. markayı, kendi markalarını artı Göreceğiz. çekme karavan, motokaravan yeni ve kullanılmış olarak da satın alabiliyorsunuz. Çok iyi. Bir de bütün malzemeler hani A'dan Z'ye karavanla Tabii. ilgili ne aklına Yine gelirse aklınıza ne gelirse bütün yenilikler, en son Evet. piyasaya çıkanlar, ya dünyada karavanla ilgili üretilen her şeyi burada iyi. bulma imkanınız var. Çok Şu iyi. anda bulunduğumuz Avrupa'nın en büyüğü. alan Avrupa'nın en büyüğü. Kesinlikle. Çok iyi. Bu alan ne abi? Oraya biraz Bu yürüyelim. alanda Şöyle da bak şu köpeklere anda bak. o kadar çok güzelmiş. motokaravan var ki görüyorsunuz. Burası bir fuar alanı değil, burası Obelink'in park alanı. Aynen. Ama üzerine basarak söylüyorum, burası park alanı çünkü Obelink'in açık olduğu saatlerde sadece burada karavanınızı park edebiliyorsunuz. Obelink'in kapalı saatlerine burayı terk etmek O zorundasınız. çok acayip yani. Çünkü burada konaklamaya izin vermiyorlar. Ama neden? Çünkü etrafta Obelink'in bulunduğu yerin etrafında o kadar Çok çok fazla. karavan, kamp ve park alanı var ki Evet. sizi bir şekilde oraya yönlendiriyorlar. Bir de şöyle bir şey var aslında abi. Gece buranın güvenliğini Aynen, sağlamak onu zorunda, onu istemiyor. İstemiyor, üstlenmek istemiyor. Evet. Onunla ilgili de dediğim gibi yani Bak karşıda karavanlar var yukarıda falan alt Evet, katta. şu Hepsini anda- göreceğiz. girişe kadar yürüyeceğiz ama girişe kadar yürümemiz bile 3-5 dakikamızı alacak. Evet. Çünkü hakikaten çok büyük bir alandayız. Evet. Yani öyle şey değil. Evet. Ben adamı bekledim. Geçsem geçerdim aslında da. Biz Türkler öncelik bizim de. biz Türkler alışkınız böyle bodozlama gelenlere, o yüzden durduk. Evet. Bu arada Durmasak olurdu. tabii ki burası Obelink dediğim gibi. Burada bir de Obelink'in Ben şöyle bir bir kartı sürpriz. var. Ben Buraya- bunu bilmiyorum. Buraya üye oluyorsunuz. Vay. Buradan bütün ürünlerden indirimler, internet üzerinden aldığınız Ya, ürünler ve çok indirimler güzelmiş. faydalanıp bunu sonra çıkışta kasada para yerine saydırıp indirimlerden de faydalan. Yani Çok iyi. ödemenizi bununla da yapabiliyorsunuz. Çok iyi. İndirimlerden faydalanabiliyorsunuz. O zaman bir şey alırsak indirimli alacağız şimdi yani. Eğer üzerinde puanım varsa son çevreni Ha. harcamadıysam kesinlikle. Hayır. Mesela puanı kullanmadan bile indirimli bir şekilde Varsayılanlar kartım tabii, varsa tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Hala yürüyoruz tabii. Şu an sağda karavanlar falan var bakın içeride. Buradan çekmeyelim. Bir girişte de çekeriz. Yok şimdi tam bu köşeye döndüğümüzde Obelink'in Aynen. şeyi var. Bütün herkesin böyle Obelink'e gelenlerin önünde resim çektirdiği bir He, bölüm var. orayı da ben de istiyorum. Arabaları biraz çekeyim istedim. Hepsi çeki demirli. Evet, şu anda Sağda solda. Şu anda burası normal bir otopark. Biraz ileride daha büyük bir otoparklar da var tabii ki. Ama buraya gelenlerin %90'ı karavan sahibi olduğu için ve karavan malzemelerine bakmaya geldikleri için tabii ki araçları da çeki demirli oluyor. Evet. Çünkü Hollanda'da çekme karavan kullanan sayısı çok fazla. Çok fazla. Evet. Mesela Almanya'da o kadar değil. Değil. Genelde Hollanda ve Evet. etrafında Fransa'da o taraflara daha çok. Aynen. Evet. Burası mı fotoğraf? Fotoğraflık yerimize burası. Obelink'e hoş Let's geldiniz. go outside. Aynen Hadi öyle. bakalım. Ben de bir fotoğraf çekineyim. Sonra içeri girelim. Ki daha başıyız değil mi? Daha ne gezilecek? Daha Bismillah yeni girdik. Daha Ikea'ya yeni girdik gibi. Aynen. Şuradan şöyle ıvır askılıklar. Çamaşırlıklar Bak mesela ya. şu var bende acayip kullanışlı. Şunu göstereyim bak. Meral'e İkincisi mi? gittiğimizde. Hayır abi o başka bir yerden aldım ben. Bunu Ha. değil. Şu. Şu ürün çok Ha. basit bir ürün. Katlamalı böyle. Her mayolar, ufak şeyler Evet, için çok asmak güzel için bence ideal de. bir şey. Ve acayip de kullanışlı. Mesela ben bunu yeni aldım. Bir tarafı elektrik girişi, bir tarafı çıkış. Bu şekilde sadece 7 euro arkadaşlar. Ben sanırım onun 3,5 katına falan aldım. Ya Tamer abi gezmeye gelelim dedi. Doldurdu abi. Tamer abi olur mu öyle Ama ya? sana gezdirmek için geldim. Ben alıp duruyorum. Tabii ki bu durumda da ücretini sen ödeyeceksin. Ödeme yani. benden olacak. Ödeme senden artık. Peki Yapacak burada bir şey yok. her şey plastik değil mi abi? Tabii abi o bizim Türklere mahsus biliyorsun cam bardak, ince belli bardak karavana taşımak. Burada öyle bir şey yok tabii ki. Bak şunlar mesela çok güzel bak. Karavanda cam olmaz. Vallahi. Gel şarap bardakları, Şaraplar sek çok bardakları iyi. hepsi abi. Bir de büyüğü küçüğü yani. Ne ararsan var. Vay vay bak burası çok iyiymiş. Abi
Şat bardakları plastik. Çok iyi ya. Yani Baksana şunlar falan çok güzelmiş. metal gibi görünüyor. Metal değil mi? gibi görünüyor değil, plastik. Çok güzel. Ya burada insan çok güzel şeyler bulur ha. Bu da espri abi. Bir yere asıyorsun. He, Şişerken açık. şeye düşüyor Buna içine. benzer ben evet sörf tahtasıyla ilgili bir şey görmüştüm. Çok güzel. Çatal bıçak için ara bölmeler. Orada süngerler ne dedin abi? Bardakları koyuyorsun çekmecenin iyi. içine. Tangur tungur ses çıkarmıyor. Tabii bu Ne ararsan. motokaravancıların en büyük şeyi problemidir. Evet. Çekmecelerde gelen sesler. İşte Evet. onları da bu şekilde engelliyorsun. Süper. Değişik değişik buzdolapları böyle. Her marka var tabii değil mi Tamer abi? Birçok marka bulunduruluyor tabii ki. Ama burası zannedersem ucuz yatta indirimdeki ürünlerin yeri. Hmm. Ama tabii başka yerlerde burada büyük bir ihtimal Dometik'miş, işte bilinen Truma'ymış, onların hepsi var. Az az var çünkü değil mi Kesinlikle. abi? Burada gaz adaptörleri, şeyleri var. Gördüğün gibi hep gazla Her alakalı. şey ne zannedersem. ararsan karavan için çok güzel ya. Dedantörler, Dedantörler. isimleri neyse bütün hepsinin. Bunları Şey- Nezih abiye sormak lazım, o daha iyi bilir bunları. Nezi abi öyle Evet. mi? Nezi abi. Şundan var bende ikilisinden. Omnia'yı göstereyim abi. Omnia'yı Türkiye'de birçok kişi bilmez. Omnia'nın ne olduğunu anlatayım size kısacası istiyorsanız. Sen Evet. biliyor musun Omnia'nın ne Ben olduğunu? de ilk defa duyuyorum şu an. Omnia abi, eğer karavanında fırın yoksa Evet. hiç taktırmana, yaptırmana gerek yok abi. Bu ocağın üstünde fırın. Gibi. Tabii aynen bunun içine sen ekmeğini yapabilirsin, ekmek kızartabilirsin, yemekler yapabilirsin. Bunu bu şekilde koyuyorsun, ısı ona göre. Her şeyin, hatta bunun formları vardır. Pasta kek yapabilirsin. Aa. İçinde ekmek kızartabilirsin. Yani hiçbir Çok şekilde iyiymiş. fırına ihtiyacın yok. Çok iyiymiş. Alo. Harika. Sahile giderken değil, çoluk çocuk varsa sahile giderken işte onların bir sürü eşyalarını, oyuncaklarını Kamp sandalyeleri götürmek, falan. Kamp sandalyeleri falan götürmek. Ama burada dikkat edilmesi bir konu var bizim ülkemizde. Sahil dediğimizde kum işin içine giriyor. Yani Evet. çekerken zorlanan. Onun için de lastiklerinin kalın olması gerekiyor. Evet. Yani kalkıp da bizim ülkemizde şu ürünü kullanamazsınız. Tabii. Kullanırsınız ama zorlanırsınız. Kumda Öyle gitmez. söyleyeyim. Kumda Aynen gitmez. öyle. Geniş Onun için tekerlekli. Geniş lastik olanları almanız lazım. Çok tatlı. Katlanır bunlar. Katlanır, Kaç bunlarda bir de- paraymış? 89 euro, Burada bir 99. de en önemlisi bunun kilosu, yani katlandığında Ha. toplam ağırlığı nedir? Ne taşıyacak? Yani- Kendi ağırlığı da tabii. Tabii çünkü araca her şeyi yüklüyoruz. Evet. Oradan 10 kilo, burada 5 kilo derken. Bir de çocuklar da oturuyor artık buna. tabii, Türkiye'de de başladı Tabii, yavaş tabii. yavaş. Kutular bilmem ne. ayakkabılıklar. İşte. Yani Evet. dediğim gibi yani bu hakikaten Karavancılığın karavancılığın her şeyi. Ikea'sı. Yani Ikea'sı Ikea'da nasıl vallahi. her şeyi buluyorsunuz. O Burada kadar ki karavanla koridorlar bile şey arkadaşlar böyle Ikea bak. mantığı. Evet, kısa kestirme var. Oradan öbür tarafa geçiyorsun. Bak burada böyle şirin bir şey var. Az önce fotoğraf çekindim burada. Selfie noktasıymış. Evet, sigara içenler deyince aklıma birden Nezik geliyor. Ona bol bol Nezi kül abi, tablası kül lazım. tabloları. Poşetler, askılar, Burada gerdirmeler. Bir tane Gerdirmeler. var bende bundan. bende de var 10 tane falan. Vardır. Şunlar çok güzel bak. Ayakkabılık falan değil mi abi burada mesela şunlar? Ayakkabılık, tişörtlerinizi Dışarı- saklamak için, yani her şeyi kullanabilirsiniz. Yer sıkıntınız varsa veyahut Aynen. da şöyle söyleyeyim, bunları genelde şu sol tarafta gördüklerinizi eve götürüyor insanlar, yerleştiriyor, Öyle Masa getiriyor. getirip karavana asıyor. Çok mantıklıymış. Kamp sandalyeleri. Tabii bunlar da başlangıç daha vardır farklı Tabii farklı. burada da Bak karşıda da var. Bunlar böyle Mepal diye bir marka Hı. var. Bu melamin ürün. Hı hı. Bunlar plastik. Bunlar biliyorsunuz plastikte zehirli bir madde bulunduğunu söylüyorlar ama bu ürünlerde Mepal kullanmıyormuş. Mepal hiçbir şekilde kullanmıyor. Bunları Çok iyi. gönül rahatlığında kullanabilirsiniz ve çok dayanıklı ürünler. Aynen. Bunların Minik tabakları, bardakları, yani ne aklınıza ne geliyorsa Mepal'de bulabiliyorsunuz. çok güzelmiş. Plastik bir sürü şey var. Var istemediğin kadar. Paspaslar. Burada paspaslar var. Ya. Çok güzel paspaslar da var hatta. Sen şunun güzelliğine. Bende bir tane paspas var. Bu sene kullanacağım artık onu. Şunlar gibi. Ablam böyle Amerika'dan getirmişti. Üstü böyle aynı şunun gibi. Böyle çok değişik bir ürün var burada. Türkiye'de ne kadar var yok bilmiyorum ama buradaki
karavancılığı birçoğu kullanıyor. Hatta bahçeli evleri olanlar çok kullanıyor burada ama Türkiye'de bence çok kullanılabilecek bir ürün. Nedense Bence de. bizim kamp ve park alanlarımız yağmur çamurdan sonra Aynen. ayakkabılarınız o kadar kirleniyor ki ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz üzerinde ayakkabınız sağını, solunu, üstünü, Çok her iyi tarafını ya. temizleyip öyle karavanınıza biniyorsunuz ondan sonra. Çok güzel. Evet, bu neydi abi? Başka çok kompakt bir ürün. Bu esasında bir Gerçekten. sehpa gibi görünüyor. Hakikaten de esasında sehpa. Ama diğer bir fonksiyonu ise siz bunun üzerine alıyorsunuz. Sandalyenize oturduğunuzda ayaklarınızı uzatabileceğiniz veyahut da fazla misafiriniz geldi, sandalyeniz yok. Üstüne Bunu otur tabir abi. olarak. Mesela normal şey. Tabii bunu oturabiliyorsunuz. Ayaklarınızı uzatabiliyorsunuz. Çok iyi. Ondan sonra da yine kaldınız kendi başınıza. Sehpa olarak koyuyorsunuz. Çok Çayınızı, iyi. kahvenizi üstüne koyuyorsunuz. Dümdüz zemin bir de harika. Burası komple kamp sandalyeleri ve masaları değil mi Tamer abi? Aynen öyle ama şöyle bir şey var. Her markaya, her bütçeye uygun burada sandalye ve masa bulabilirsiniz. Sadece Türkiye'deki arkadaşlardan bir ricam var. Benden genelde böyle ürünler istiyorlar. Ama yani zevkler ve renkler o kadar çok değişik oluyor ki. Hangi birini alacaksın Hangi şimdi? birinin adresini yani herkese bir şeyler götürmek istiyorum tabii. Yardım etmek istiyorum ama yani o kadar çok çeşit ve bütçeye uygun veyahut Doğru. da pahalı ürünler var ki. Evet Tamer abi sendeyiz. Evet yine sandalyelerle ilgili Türkiye'de bizim bulunduğumuz ortamlarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi sandalye alırken sadece optiğine ve işte ne diyeyim işte yatar kalkar ona bakıyor. Esas en önemlisi sandalye alırken şu görüyorsunuz ya bu düz bir alandır. Buradaki de tek basamaklıdır. Gördüğünüz gibi. Neden? Evet Burada, dikkat etmedim. bunda oturduğunuzda bu toprağa batar, yamulur. Dengesiz oturursunuz. Evet. Ama bunun toprağa batma ihtimali yoktur. Ha. Bu düz olduğu için hep bir şekilde sabitsinizdir burada. Aynen. Arkada bir şey vardı o düştü önemli değil. Düştü. Aynen onu ben Ama ben de ilk defa anladım yani. bunları bu şekilde sandalyeler alıyorsanız kesinlikle bu sandalyeler Toprak- sert zeminler için. Toprakta bunu kullanmanız ya da çimenli alanlarda bunu kullanırsanız Aynen. her zaman yamuk oturma batma ihtimali çok fazladır. Doğru süper zaman- bilgi. Düz batmayacak şekilde sandalye alırsanız Bu arada mağazayı geziyoruz bir de bilgiler var. Bomba bilgiler var değil mi Tamer abicim? aynen öyle. Bununla ilgili de Tecrübe. masalarda da aynı problem var. Masada da var. Ama orada da tek ayaklar yani düz bu şekilde değil. Tam tersi düşünülmeli fakat onların da ayarlanabilir ayaklar olması gerekir. Çünkü yer zemin değişikse onu bir türlü İçine giriyor şey. Tabii. Orada da benim kullandığım Lafuma diye bir outdoor Tamam. ürün var. Burada varsa onun masası size göstereceğim kesinlikle. Lafıma bize sponsor falan değil anlatıyoruz en iyilerini. Bana hiçbir şey sponsor değil arkadaşlar. Ya ben çünkü o kadar çok ürün alıp böyle test edip paylaşıyorum Evet. ki insanlar şey zannediyorlar. O Tamer nasıl Evet. olsa bunları alıyor. Şu sağdaki ürün bak Amerika'da falan çok var abi şunlar. Şu sağdakiler. Şezlong gibi Evet. kumlarda böyle çok güzel aslında fiyatı da güzelmiş 29 euro vallahi. Bu Lafuma bir outdoor markasıdır. Biraz pahalıdır ama her şeyinle dört dörtlüktür. Evet. Bu birazcık şu anda sabit karavancılar için düşünülmüştür ama Şezlong normalinde, oluyor bayağı bildiğin. aynen öyle. Normalde bunların Senin hangisi çok vardı? güzel. Burada benim kullandığım ürün yok. Dün gittik ya seninle. He orada vardı gördüm. Globetrotter'a orada vardı Orada kesinlikle. vardı. Aynen. Şimdi masalara geçtiğimizde orada da Tamam. diğer bilgiyi vereceğim Anlatacağız. size. Her şey var ya şuraya bak. Ya buraya gezmesi de çok keyifli. Obelink var, Ercan var, Tamer Tamer var. Daha ne olsun Karavan yani. Avrupa. Daha ne olsun. Karavan Avrupa. Tamer abi gülüyor çünkü dedim ki bu masa çok güzel dedi ayarlanabilir dedi. Ama 100 euro. Nasıl abi sen yeni ayarla boş ver 100 euro Yani yapacak bir şey yok. bunlarda da yine sandalyelerin tam tersi. Bu şekilde ayaklar kullanabilirsiniz. Bunlar tabii ki kuma falan batabilir ama bunların tek bir özelliği en güzel özelliği eğer bulunduğunuz zemin engebeliyse, düz değilse bunun ayaklarını zemine göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İndiriyorsunuz. Çok iyi. Birini indiriyorsunuz, diğerini kaldırıyorsunuz. İşte bu çok iyi. O zaman masanız düz olmuş oluyor her Biz seferinde. peçete sıkıştırıyoruz abi hep altına olmuyor. Sıkıştırmaya devam edin. Burada biraz hekiler var. İşte Fiamma değil mi? Fiamma'nın ürünleri var. Burada Obelink'in kendi ürünleri bak. tabii Obelink'in kendi ürettiği ürünler var. Çok iyi. Dometic var. Domatik var. Çeşitli ürünler. Fiamma var. Mesela Fiamma'nın bir tanesine bakalım abi. Kaça kaçmış bu?
Hem kristal hem şey. Üzerinde yazıyor. Benim içinde ventilatörü var 97. bunun. Ha, o çok iyi. Havalandırmalı. 97 euro. Kaça kaçmış şeyini, büyüklüğünü bulamadım. Hemen bakalım abi. Şunu bir ön tarafını çevirelim. 12 voltla çalışıyormuş. Ön tarafı, arka tarafı burası. 45'e 45. Evet. Yüksekliği iç 45'e 39. 45'miş. Ona göre. Çok iyi. Bunlar tabii biraz küçük galiba. Bu 99 euro. 28'e 28. Onlar Ha, bu banyo mesela için bu 40'a falan 40 galiba. 139 euro. 40'a 40 kullanıyorlar ya genelde en küçük olarak. Tuvalet haricinde normal Burada dışarıdaysa. Daha büyükleri var şu anda. Bak bu da 40'a 40 138 euro. Ama domatik. Ama domatik. Burada daha büyük var. Tabii büyük olunca fiyatlar da büyük oluyor büyüklere de gördüğünüz bakalım. gibi. 500-600 eurolar. 600 euro. Bu ara- 70'e 50. Bu ara en 70'i. çok tutulan Max fanlar abi. Bunlar bu ürünler. Bir şekilde havalandırmalı bilmem ne. İnsanlar klima yerine bunu da tercih ediyorlar bu arada. Aa bak bu çok değişikmiş. Yani bu aküyle 12 voltla falan mı çalışıyor? Evet, aynen. Üzerine zaten bak bütün verileri yazıyor. 12 volt. İçinde ventilatörü var. Bir de bunu seyir halinde açıkta bırakabiliyorsun. He bu yukarı kalkıyor buradan Aynen, böyle. bak Bu gördüğün kapalı, gibi. bu açık. Aynen bu şekilde. Güzelmiş. Klima almak istemeyenler ya da parası olmayanlara güzel. Şimdi EcoFlow'un klimasının yanındayız. Evet. Son zamanlarda çok merak edilen klima gördüğünüz gibi. Buradan ama çıkışı mı var? Çok kompakt görünüyor fakat öyle değil arkadaşlar. Birincisi çok ağır. İkincisi giriş ve çıkış hortumları var. Yani bizim bildiğimiz evdeki standart klimalar gibi bir yerden hava alıp temizleyip içeriye vermiyor. Ama o hortumları nereye yerleştireceğiz? Bunları bir şekilde pencereden dışarı çıkarman lazım. Bir. İkincisi bunun çalışabilmesi için de EcoFlow'un yine akü sistemini satın alıp altına takmanız gerekir. Ve Bence şimdiye kadar gördüğüm yorumlarda da çok negatif. Birincisi 6000 BTU. Bu kendini zaten zor soğutuyor. Klimanın Fiyatı bir de baksana abi 1200 euro. Ama onun haricinde başka bir çok güzel bir ürünü var EcoFlow'un. Buzdolabı. Evet, harikaymış. Buz yapıcısı. Vay. Bununla ilgili 220 voltla ve akülerle çalışan çok güzel bir yeni ürünü var. Ama bu da ucuz değil. Bu da 1200 euro. Tabii onda fiyatı Şimdi Tamer abiyle tartışıyoruz. Yangın tüpü mü, battaniye mi karavanda? Birincisi yurt dışında özellikle Almanya'da karavanda ve arabada yangın tüpü bulundurma mecburiyeti yok. Evet. Çünkü Almanlar kanunları der ki bunu kullanabilmeniz için sizin bir eğitim almanız gerekir. Ve o kadar çok yangın tüpü çeşitleri var ki gazlısı, tozlusu, bunun gibi ürünler. Alacağınız her ürün bence yanlış. Bunları da karavanda kullandığınız zaman karavanda yangın nerede çıkar? Genelde mutfak alanında, oralarda bir yerde çıkar. Siz oraya bunu, yakın. bu tüpü oraya sıktığınız andan itibaren bütün oradaki ocağınızı, buzdolabını ne varsa hepsini çöpe atabilirsiniz. Çünkü bunu artık temizleyemezsiniz. O toz veyahut da içindeki şey o kadar yerlere girecektir ki yangını söndürüp ama sonunda bir ton hasar olacak. Çok kötü. Ama diyeceksiniz ki yangını söndürdüm işte aileme zarar gelmedi. Ama onun çok basit bir şeyi var. Bu battaniye. Yelkencilikte yani denizde çok kullanılan bir üründür. Bu battaniye. Bunu yangın olan yerini çekiyorsunuz, üzerine atıyorsunuz, yangını havasız bırakıp söndürüyorsunuz. Çok iyi. Birincisi çok ucuzdur ve bunu herkes kullanır. Çocuk da kullanır, bayan da kullanır, herkes çok da basit. kullanır. Çok da Hemen basit. de söndürür. Tüpü çocuğa anlatmanız lazım, eşinize anlatmanız lazım. Doğru. Ve bunu yaptığınızda sadece o bölgedeki olan yeri, zararı kapatıyorsunuz ve söndürüyorsunuz. Ocağınızı ya da diğer ürünleri kullanmaya devam ediyorsunuz. Ama bunda bütün ürünlerinizi çöpe atabilirsiniz. Battaniyeyi öneriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Şiddetle. Bulunsun. Her zaman. Aynen. Hatta evde bile, sırf karavanda değil. Doğru. Burada da böyle çekme karavan, işte demir şeyleri, pilot tekerleri falan, işte bunlar ağırlık ölçer. Bir tane ağırlık ölçer kaç? 138 euroymuş. Sadece üstü ama hani altını değiştirmiyorsun. Ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Çekme karavanla ilgili. Ben bilmem, sadece Ercan ve Nezih bilir. Evet. Onlara danışın. Biz çekme karavan konusunda çok Tamer abi biliyorsunuz. Ayakları. Ha bak burada da ayaklar var. Ercan. Şeyin altına taktığınız, indirdiğinizde ne diyorsunuz onlara? Evet. Bilmem ne paletti deniliyor bunlara. Bak 14 euro şu elinde tuttuğu Tamer abinin. Bir de
Bigfoot dediğimiz Ha, işte bak bunlar. şunlar Bigfoot Karavan, diyor. Bigfoot'lar şunlar işte. Bunlar da en Ama sahibi. bunlar daha iyi şunlar. 59 euroymuş Bu mesela. bak. Obelink'in kendi ürünü bak mesela. Gördüğün gibi. Mesela Alcon'un var. Ha bak Obelink'isi 59.95, Alcon'unkisi 2 katı 98. neredeyse. Yani değer mi? Doğru. Aynı görevi yapmıyorlar mı Ben bilmiyorum. de bundan var. Sen pahalı adamsın sen zaten. Ben Lüks pahalı adamsın. aldım. Ben Sen aldım pahalı ondan. adamsın. Verdik aldık abi. Aynen. Helal olsun. Belki de şeyden kaynaklanabilir mi? Türkiye'de sadece Alco var. Alko var evet. Bence Obelink yok ondan Yok. kaynaklanabilir. Kesinlikle. Bu ne için? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu Ben bilmiyorum. genelde Motokaravan bunu işi Almanya'da galiba. motokaravancılar Evet. kullanırlar. Bunu neden? Uzun bir süre kullanmadığınızda aracı bunun üstüne alır, lastiklerdeki He, yükü kaldırır. Onun için de çok lastiklerinizin zarar görmemesi için genelde bu ürünü kullanırlar Çok burada. iyi, çok mantıklı. Esasında bu arabalarda kullanılan bir üründür ama son bir zamanlarda denge olarak da yapılamaz mı? ama Denge çok fazla uğraşman lazım. Bunu Ha. altına koyuyorsun, buradan böyle elle çeviriyorsun, bunun şeyi var. Oo çok zormuş. Bunu uzun bir süre karavanınızı bırakacaksanız hakikaten lastiklerdeki yükü alıp Çok boşa iyi. çıkarmak. Başka Atıyorum bir şey değil. kışları kullanmıyorsa. Aynen. Uzun bir süre kullanmıyorsan Tamam. bunu yapabilirsiniz. Süper, bu bilgiyi de verdik. Çok ilginç bir ürün buldum. Tamer abi hemen anlattırıyoruz. Tamer abi bunlar ne? Bu karavanınızı ölçmek için, ağırlığını ölçmek için. Burada ilk önce karavanınızın hangi model olduğunu seçiyorsunuz. Yani model derken çekme karavan mı, motokaravan mı? Aynen. Çekme karavanda 2 lastik, motokaravanda 4 lastik. Ne Tek yapıyorsunuz? tek üstüne mi çıkıyoruz? Bunu yere koyuyorsunuz, okey'e basıyorsunuz. Sol lastik diyor sana, üzerine geliyorsun, duruyorsun. Gösterdikten sonra okeyliyorsun. Bunu 4 lastikte yaptıktan sonra sana toplamını veriyor. Lastik başına veriyor. Çok Arka iyi. ön aksın toplamını veriyor. Çok bir de iyi. toplam ağırlığını söylüyor. Diyor ki senin Harika. karavanın bu kadar. Ona Harika. göre de yola çıkıyorsun. Tabii bu biraz pahalı bir şey ama hani Pahalı bir kere diyorum. alacaksın. Bunu 138 1000 kiloya kadar çekiyor, tartıyor. Bir tanesi 1500 kiloya kadar tartıyor. enteresan bilgiler Ya benim evet. karavanımda mesela 1500'lük lazım çünkü benim karavan 3,5 ton üstünde. 4 Nedir? ton. 4 ton bir aracı kaldırabilmesi lazım. Aynen. Öyle söyleyeyim. Ağırını. Aynen öyle. Sana hep büyük lazım abi. Hep pahalı ürünler bana lazım. Şimdi motokaravanla Fransa'ya gidenler için Ama sadece 3,5 ton üstü araçta Fransa'ya gidecek olan abi arkadaşlar 3,5 ton üstünde araç Türkiye'de şu an çok %1-2 abi. neyse yine de bilgileri tabii olsun. tabii. Neden? Tabii. Fransa der ki her araçta, büyük araçlarda esasında kamyonlar için düşünülmüştür bu, otobüsler için. Ölü nokta vardır, aynadan göremediğiniz yerler vardır. Der ki Fransa'ya geldiğinizde bunu 3,5 tonsa aracınız 3 tane yere yapıştırmak zorundasınız. Oo. Sol, sağ belirli yerleri vardır. Şeyde gösterir hangi yükseklikte, hangi genişlikte. Bir de arka tarafta ki noktaya bunları üçünü de yapıştırmak zorundasınız. Vay Yoksa be. Fransa'da bunun için çok fazla ceza yiyebilirsiniz Çok eğer ilginç. yapıştırmazsanız. Ona göre Fransa'ya gidecekler için güzel bir dipnot Tamer abicim. Teşekkürler. Stabilizatörü göremedim. En alttaymış. Kaç para? Ve stabilizatör 349 euro. kapı arkası kilitleri. Değil mi bunlar abi? Değişik değişik. Evet. Bu klima, burası dış ünite, bir de iç ünite var. Şimdi ne marka olduğunu çekeceğiz, fiyatını söyleyeceğiz size. Klimanın içerisi de böyle. Abi çok mantıklı aslında yani gerçekten. 40 metreküpe kadarmış bu. Fiyatı da yazıyor üstünde. 569 euro. 569 euro. 315 euro Alugas. Orada ne kadardı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Temizlenmesi gereken gaz sistemiyle ilgili Tamer abiden enteresan bilgilere devam. Türkiye'de çok fazla kullanılan ürünlerden bir tanesi de gaz filtresidir. Neden? Çünkü Evet. tüplere dolum yapıldığı yerde ister istemez içine temiz gazla beraber belirli pislikler girmekte ve o da zamanla tüpün içine oturmakta. Sizin burada yapabileceğiniz bir şey, birincisi içerideki cihazları, ocağınızı ve buzdolabınızı korumanız için filtre takmanız lazım. Ama sadece bununla da bitmiyor. Filtrenin ara sıra da temizlenmesi. Bunu bu şekilde açıyorsunuz. İçinde bir tane pet var. Bu pet Evet. ara sıra yatta esasında broşüründe her tüpten sonra, her tüp değişiminden sonra değiştirin diye yazıyor. Ama bu sadece bir marketing olayı. Hatta Turuma'ya baktığınızda burada petler satılmakta. Yedek petler Aynen. burada satılmakta. Ama esas konu, esas değişmesi gerekli olan yani gazı temizleyen filtre buradadır. Turuma Evet. bu vidalıdır.
Bu şekilde çıkarırsınız. Ne kadar zamanda Onu şimdi değişecek? göstereceğim. Bunun bir zamanı yok. Şöyle yok. Sizin gaz kullanımınızla alakalı. Bu şu anda bir sert bir ürün görüyorsunuz. Bu yumuşadığı zaman bunun değişme zamanı gelmiştir. Aynen. Süpermiş. Bu- Onu da satıyorlar galiba, Bu değil da mi? ekstra olarak satılıyor. Bunu böyle çıkarıyorsunuz, vidalıyorsunuz. Vay be. Ondan sonra altı peti değiştirip gelip Tertemiz sonra gaza devam kapatıyorsunuz. ediyorsunuz. İçerideki buzdolabınızı ve ocağınızı koruyorsunuz veyahut da turumu ısıtıcınızı koruyorsunuz. Durumu Alde'yi. Ben Alde'yi. Aldeciyim abi. Gibi. Lütfen Alde'yi Gibi, koruyorsunuz. gibi. Burada satılıyor bak arkadaşlar. Tabii yedek parçaların hepsi Hem burada burada mevcut. filtrenin uzun kısmı hem de burada pedi satılıyor. 14 euro buymuş, 29 euro da buymuş. Diğer bir ürünümüz ise Truman'ın cep telefonundan app aracılığıyla tüpünüzün dolu veyahut da boş olduğunu ya da ne kadar Bayağı da dolu olduğunu %100 veriyor. Bursa'da veriyor. kullanan Bunu abilerim direkt var. tüpün altına koyuyorsunuz. Bu metal tüplerde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Fakat Türkiye'de son zamanlarda çok fazla alugas kullanılıyor. Aynen. Yani alüminyumdan olan Aha. tüpler kullanılıyor. Metal olmadığı için bu ürün onu tam olarak okuyamıyor. Onu da tam olarak okuyabilmeniz için şunu parçayı alıp tüpün altına bunu yerleştirmeniz gerekiyor ki tam detaylı olarak okuyup Süper. size doğru bilgiyi versin diye. O zaman bu- alugas Bu varsa kombinasyon olmadan alugas'ı okuyamazsınız. bu da böyle ekstra güzel bir bilgi olsun. Aynen Alugasçı arkadaşlar duyurulur. Aynen öyle. Karavan kılıfları. Tamer abi böyle bir kılıf kullanıyormuş kışın. Ağaçları böyle yaprakları iz bırakmasın diye. Bence de bu yarımlar çok mantıklıymış abi Ya tamdansa. özellikle de yarım kullanıyorum çünkü ben karavanın içine girip çıkıyorum da Kapı kış da aylarında. açılıyor. Kapı açılıyor, kapanıyor. Çok iyi. Kullanmamın tek şeyi de nedeni de ağaçlardan düşen yapraklar yağmur yağdığında sarı sarı iz bırakıyor ve ondan sonra onu temizlemesi çok zor oluyor. Bir. Çok iyi. İkincisi de bu özel bir örtü bildiğimiz değil çünkü bunun arasında rüzgardan dolayı sürtüşme oluyor. İçindeki o kumaş karavanın çizilmesini de önlüyor. Yani Çok iyi. çizmeyen bir Süper. şey var. Bir de kendi kendini kurutabiliyor bu. Hava alıyor. Islandıktan sonra hava aldığı için de Çok çünkü iyi. üzerinde böyle bir sürü delikçik var bunun. Çok O iyi. kendi kendini de kurutuyor. Bir sıkıntı olmuyor. Vallahi kesinlikle böyle uzun zaman bırakılacaksa özellikle kışın mesela bunlar mantıklı. Çadırların olduğu yere geldik. Yer çadırları ama böyle 3 oda bir salon mu diyelim Tamer abi? Aynen öyle. Yani deniz kenarına gittiniz. 1000 euroymuş bak bu kocaman çadır. Bu çadırdan bir tane alıyorsunuz. Kayınvalidenizin de ayrı bir odası oluyor. Ya bak verandayı koymuşlar. Bak 1900 euroymuş bu. Bir tanesinin içine girsem mi ya? Girebilirsin. Şuradan gir mesela. Bu XL'miş. XL. Evet. Bak burada bir bölme. Hepsi şişme bunların. Ayrı ayrı odalar var. Aynen burada da ayrı ayrı. Bu Burada bir yatakları tane. ayırıyorsun. Burada ikili yatak Burada koy. bir tane, burada bir Burada tane. birbirini Çoluk de çocuk. görmüyor. Aynen. Evet. Burada yemek masanı koy. Bir de şişme Aynen. bunlar galiba değil mi? Evet evet şişme. Şişme. Evet. Çok güzel. Burada oturma odası. Burası Vallahi da mutfak, dışarıdan mangal, dışarı hemen kış yemeğini. bahçesi. Aynen öyle. Sineklikli. Harikaymış. Mesela komşunuzla uzun süre kalacaksınız. Arada böyle bir şey koyabilirsiniz. Kimse kimseyi görmesin diye. Her yer çadır. Araç üstü çadırlar kocaman, çok büyük. Burada da hepsi. Yani öyle bir şey yapmışlar ki bir sürü araç üstü çadır var. Bak şunu merak ettim. Bu araç üstü çadır için mi gerçekten? Vay 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 vay. Bu nedir abi ya? Bu nedir abi ya? Çok acayip. Çok değişikmiş. Çok da pahalı değil ha. Burası da böyle karavanların önüne koyulabilecek kış bahçeleri gibi. Çeşit çeşit arkaya doğru uzuyor ya, vay be. İnanılmaz bir sektör olmuş burada. Arkaya kadar gidiyor bunlar böyle.
Burası Domatik'in çadırları. Fiyanma'nın kış bahçeleri. Bitmek bilmiyor arkadaşlar. O kadar çok ki. Çok şaşkınım. Enteresan bir ürüne geldik. Nedir abi bu? Bu multi anker, eğer karavanınızı genelde Türkiye'de tenti açtığı zaman ayakları yere sabitlenir. Ama birçok karavancı da direkt karavanına işte belirli ayakları deldirip oraya sokarlar. Onun için karavanınızı delmek istemiyorsanız bu ürün vakumludur. Tutturursunuz ve buraya ayağı gördüğünüz gibi tam ayakların gireceği şekilde yer Aynen. vardır. Buraya koyarsınız. Onun haricinde bunun daha bir sürü aparatı var. İşte nedir? Başka bir aparatı vardır, koyarsınız. Çamaşırlarınızı Çok asarsınız iyi ya, kurusun diye. Askılık çok iyi. vardır. Gibi bunun birçok ürünü Güçlü var. çünkü. Çok güçlü. Çok tutuyor. güçlü. Bir de dediğim gibi hiç karavanınıza hiçbir Zarar delik delmeden vermiyor. ve bunu karavanınızı bugün sattınız. Ertesi gün başka bir karavan aldınız. Diğer Devam karavanınızı ediyorsun. kullanmaya Çok devam ediyorsunuz. güzelmiş. Çok beğendim. Multi anken. Fiyatı 97.50. 97.50 eurocuk. Burası da böyle işte bisiklet tutucuları. Hem çeki demirine takılan hem de arkasına takılan bisikletlikler. Motor astı, motor kılıfları. Burada muhteşem bir karavan görüyorsunuz. Hem de mavi beyaz. İçinde ne var? Sen karavan mısın? Neyin misin? Çok tatlıymış. Biraz yarım tabii. Yani bakın şimdi burası böyle sağlı sollu üst katta karavanların olduğu. Buranın nasıl bir diyardır. Elektrik bile takmışlar hepsine. Böyle yarımları da çok kullanıyorlar. Yani bu büyüyor biliyorsunuz. Komplet diyorlar. Ama gerçekten çok büyük bir alanmış. €97.000. 2023 Defles. Çok güzel. Çok başarılı. €24.000. Çekme karavan neymiş? Karavanlar. Full aksesuar. Mover'ı, tule tentesi. €29.950. Bayağı iyi. Uygun bence. Hobi varmış. Deluxe. Türkiye'de çok tutan model. Hobi Deluxe Edition. €21.000. €236 taksitle de alabiliyor musunuz? Böyle semi entegre bir karavan yine €92.000. Çekiyorum abi, çekiyorum. Ucuz karavanları çekiyorum. €90.000'ya böyle bir karavan kitlemişler. Bu da Hobby'nin Beach modeli. İlk önce böyle uzaktan göstereyim. Şöyle yerden bayağı yüksek. Arkası çok şirin. Göstereceğim şimdi. Bayağı offroad. Buradan kapısı var ama arkadan göstereceğim. €15.000 ya. Nedir abi? Çok iyi. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Ve buradan da kapısı açılıyor. Kapatmışlar. Hem böyle burada biliyorum ben böyle bir şeyler sokulabiliyor. Motosiklet falan arkadan sokabiliyorlar. Ortaya bağlayabiliyorlar falan. Çok güzelmiş. Bayıldım ve fiyatına da bayıldım.
kapanış videomuz böyle olsun istedim. Olsun, dinlenelim biraz, çok yorulduk. Ya çok yorulduk. Evet. Çok güzeldi. Yani burasıyla söyleyecek bir sürü şey var aslında ama gerçekten karavan ve kamp konusunda bayağı iyiler abi. Çok teşekkür ederim Tamer abi. Bana yardımcı oldun. Seve seve, Değerli keyifle. bilgilerini bizlerle olsun. paylaştın. Böyle bir kapanış videosu yapalım istedim. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Var. Bu tarafa yol düşecek olan bütün karavancı arkadaşlarımızın buraya uğramasını tavsiye ederim. Sadece bakmak amaçlı bile ufuklarını açacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü Buraya burada, gelin arkadaşlar. kesinlikle burada yani karavanınızda aklınıza gelecek, düşünmediğiniz o kadar çok ürün var ki Aynen. size çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Buraya konum bilgilerini de veririz. Ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Hem Tamer abinin kanala abone oluyoruz. Karavan hem benim Avrupa. kanala Karavan Avrupa. İkisinin de linklerini paylaşacağım. Yeni maceralı videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz.